Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz çantanın yapılışını paylaşıyor olacağım. Video içerisinde ayrıntılı bir şekilde bahsediyor olacağım. İplerimi saturdeobi.com'dan temin ettim. Aynı şekilde askıyı da saturdeobi.com'dan temin ettim. Açıklama kısmına sizler için linkini bırakıyor olacağım. Astar elimde olan bir kumaşı değerlendirdim. Nasıl astarlama yapacağınızdan video içerisinde ayrıntılı bir şekilde bahsediyor olacağım. Kolaylıkla astarlamanızı yapabilirsiniz. Gayet şık ve sevimli oldu bence. Ben bu anlamda çok beğendim. 2 yumak ip kullandım. Yine açıklama kısmına ipimi de sizler için ekliyor olacağım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için iplerimi saturdeobi.com'dan temin ettim. Metalik penye ip olarak geçiyor. Parlak bir yapıda. Örmesi bir tık zorluyor ama gayet güzel bir yapıda ve sonuç çok güzel oluyor. Şık bir çanta elde ediyor olacağız beraber. 2 adet ipim var. Videonun sonunda ne kadar kullandığımdan da bahsediyor olacağım. Bir yumak 150 gram 50 metre uzunluğunda 6 milim tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. Birçok renk seçeneği bulunuyor. Ben 3 rengini çalıştım. Sizlerle beraber bu rengimizi yapıyor olacağız. Dediğim gibi siz de kendinize uygun renk ile çantanızı kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. 1-2 kez döndürüyorum ve tığ yardımıyla içerisinden çekerek sihirli halkamızı oluşturduk. Bir tane zincir tığımı halkanın içerisinden geçiriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Zinciri saymıyoruz bu noktada. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Toplamda 8 tane sık iğne yaptıktan sonra halkanın içerisine hemen şöyle ilmeğimi bıraktım. Buradaki ipimi örgümün arkasına çekiyorum ve iyice çekerek halkamızı sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Daha sonrasında orta boşluk kısmında genişleme olmasın istiyorsanız ben arkada herhangi bir yerden, şimdi tığım birazcık kalın olduğu için zorluyor. Tığımı geçiriyorum ve burada ipimi düğümleme yapıyorum. İlmeğimi tığıma taktıktan sonra hemen bakın birinci boşluktan, burada bakın zincir çekerek başlangıç yapmıştık. Zincire değil, direkt birinci boşluktan tığımı geçirdim. Herhangi bir ilmek yürütme yaparak birleştirme yapmayacağım. Direkt ikinci sıramızın başlangıcını yapıyor olacağız. Bir tane sık iğne, aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane sık iğne yaparak ikinci sıramın başlangıcını yapıyorum. Şimdi burada bağlantı noktamızı, yani bir üst sıraya geçiş noktamızı karıştırmamak için 2 tane sık iğnenin öncesine bir tane ilmek belirleyici taktım. Devamında yandaki boşluğa geliyorum. 1, aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğne. Bu şekilde her boşluğa 2 tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Son boşluğuma 2 tane sık iğne yaparak sıramı tamamlamış oldum ve ikinci sıramızda sıra sonunda 16 tane sık iğne elde etmiş olduk. 8 tane sık iğne ile başlamıştık. İkinci sıranın sonunda 16'ya ulaştık. Şimdi 3. sıramızın başlangıcını yapıyor olacağız. İlmek belirleyicimi çıkardım ve buradaki boşluğa tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne ve aynı boşluğun içerisine dönerek 2 tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Hemen 2 tane sık iğne öncesine ilmek belirleyicimi takıyorum. Devamında yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek sık iğne, yandaki boşluğa geldim. 1, aynı boşluğa dönerek 2 tane sık iğne, çift sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek, yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2 tane sık iğne yaparak çift sık iğnemi yapıyorum. 3. sıramızda bir tane çift, bir tane tek sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Son boşluğuma bir tane tek sık iğne yaptım ve sıra sonunda saydığımızda 3. sıramızda 24 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Ve burada ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Şimdi başlangıçta 2 tane sıramızı normal bir şekilde gittik.
Burada farklı bir teknik yapıyor olacağız. Nasıl bir teknik uygulayacağım? Hemen buradaki yani 3. sıramı tekrardan üzerine aynı işlemi yaparak devam ediyor olacağım. 3. sıramı 2 kez örmüş olacağız ama görüntüde bir kez görüntü gözüküyor olacak. Şimdi ne demek istediğimi gösteriyor olacağım sizlere. Neden bunu 1. ve 2. sıramda yapmadım onu da söylemek istiyorum. Birkaç kez denedim. 1. ve 2. sıramızda bu işlemi yaptığımızda düzgün bir taban elde edemiyoruz. Yani toparlanma oluyor. O yüzden 3. sıramızdan itibaren bu işlemi yapıyor olacağız. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkardım. Normalde ne yapıyorduk? İlmek belirleyicimizi çıkarmış olduğumuz noktaya 2 tane sık iğne yaparak başlangıcımızı yapıyorduk. Burada dediğim gibi farklı bir teknik uygulayacağımız için sanki içerisinde ip yürütüyormuş gibi bir görüntü elde edebilmek için buradaki boşluğa herhangi bir batma işlemi yapmıyorum. Benim bir alt sırada 2 tane sık iğne yaparak başlangıç yaptığım noktada bakın 2 sık iğneyi yapmış olduğum boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi uzattım. Tek seferde çekerek sık iğne. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane sık iğne yaptığım için tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Çift sık iğnemi yapmış oldum. Bakın bu şekilde. Devamında yandaki sık iğneme bakıyorum. Bir tane tek sık iğnem var. Hemen bakın sık iğneyi yapmış olduğum noktadan boşluktan tığımı geçirdim. İpimi uzattım ve tek seferde çekerek bir tane sık iğne. Yandaki sık iğnemize baktığımızda çift sık iğnemiz var. Bu çift sık iğneyi yapmış olduğum boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi uzattım. Bir. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane sık iğne. Yanda bir tane tek sık iğnemiz var. Bakın hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane tek sık iğne. Yandaki boşluğa geldiğimde 2 tane sık iğnem var. 2 tane sık iğne yapmış olduğum boşluktan tığımı geçirdim. 1. Aynı boşluğa dönerek 2 tane sık iğnemi yaptım. Bu şekilde ne görüyorsak bir tane ise bir tane, 2 tane ise 2 tane sık iğne yaparak başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğumda bir tane tek sık iğnem vardı. Bir tane tek sık iğne yaparak sıramızı tamamladık. Bakın görüntü bu şekilde. Başlangıçtan itibaren saydığımda 1, 2, 3 tane sıra gitmişiz gibi gözüküyor. Aslında biz 4 sıra boyunca gitmiş olduk. Gayet güzel ve tok bir yapıda oluyor. Ben bu tarz duruşları da çok seviyorum. Bakın arkadan görüntümüz de bu şekilde. Şimdi burada normal sık iğneden yaparak devam ediyor olacağız. Bir sırada bu tekniğin aynısını yapıyor olacağız. Sıramı tamamladıktan sonra bakın buradaki çift sık iğnenin öncesindeki boşluktayım. Tığımı geçiriyorum. Bir tane tekrar aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğne yaparak çift sık iğnemle başlangıcımı yaptım. Hemen buradaki çift sık iğne öncesine ilmek belirleyicimi takıyorum. Devamında bir alt sırada bir tane çift, bir tane tek giderek tamamlamıştık. Şimdi bir tane çift yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek, yandaki boşluğa geldim. 2 tane tek sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1. Aynı boşluğa dönerek çift sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1. 2 tane tek sık iğne ve yandaki boşluğa geldim. 1. 2 tane sık iğne yaparak çift sık iğnemi yaptım. Bu şekilde bir tane çift, 2 tane tek sık iğne yaparak ilmek belirleyicim olduğu noktaya kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda 2 tane tek sık iğne yaptım. Burada şunu söylemek istiyorum. 2 tane tek sık iğne ile bitirdim. Çünkü çift sık iğne ile başlangıç yapmıştım. Yani eşit bir şekilde ilerlemiş olduk. Eğer burada 2 değil de 1 sık iğne ya da 3 tane sık iğne oluşuyorsa bu işte bir terslik var demek. Eşit bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Bu noktada burası oldukça önemli. Diğer türlü eşit oranda güzel bir yuvarlak taban elde edemeyebiliriz. Şimdi buradaki ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir alt sırada yapmış olduğum işlemin aynısını yapıyor olacağım. Burada ilmek belirleyicimi çıkarmış olduğum boşluğa herhangi bir batma işlemi yapmadan çift sık iğnenin dibindeki boşluktan
çift sık iğne yapmış olduğum boşluktan, daha doğrusu ipimi çekip uzatıyorum ve bir tane sık iğne. Aynı boşluğun içerisine döndüm. Çift sık iğne olduğu için çift sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. Şimdi yandaki sık iğneme baktığımda bir tane tek, yandaki sık iğneye baktığımızda bir tane tek, yani 2 tane tek sık iğne yaptık. Yandaki sık iğneme baktığımda çift sık iğne. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi uzattım bir. Aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki sık iğnenin dibindeki boşluğa geliyorum. Bir tane tek. Yandaki sık iğnenin boşluğuna geldim. 2 tane tek sık iğne ve yandaki sık iğneme baktığımda çift sık iğne. Dibindeki boşluktan tığımı geçirip ipimi uzatıyorum. 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ne görüyorsak onun aynısını yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda 2 tane tek sık iğnemi yapmış oldum. Ve burada 2 tane sık iğne, yani çift sık iğnenin öncesindeki boşluğa tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. 1. Aynı boşluğun içerisine tekrardan dönüyorum ve 2 tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Hemen 2 tane sık iğne öncesine ilmek belirleyicimi takıyorum. Yandaki boşluğa geldim. Bir alt sırada ne yapmıştık? Bir tane çift, 2 tane tek. Buradaki tek sayımız 3'e yükseldi. 1, 2 ve 3 tane tek yaptım. Yandaki boşluğa geldiğimde 1, 2 tane sık iğne yaparak çift sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek. Yandaki boşluğa geldim. 2 ve 3 tane tek sık iğne yaptım. Ve yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2 tane sık iğne yaparak çift sık iğnemi yaptım. Bu şekilde bir tane çift, 3 tane tek sık iğne yaparak ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Burada ilmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Ve hemen çift sık iğne, bakın buradaki boşluğa herhangi bir batma işlemi yapmıyoruz. Bir alt sıranın üzerine batma işlemi yaparak devam ediyor olacağım. Burada çift sık iğne yapmış olduğum boşluk. Tığımı geçirdim, ipimi uzatıyorum ve tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Çift sık iğne olduğu için aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane sık iğne, yani çift sık iğnemi yapmış oldum. Yandaki boşluğa baktığımda bir tane tek sık iğne, tek sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. Tek sık iğne ve yandaki boşluğa geldim. Tek sık iğnemi yaptım. 3 tane tek sık iğnemizi yapmış olduk. Yandaki boşluğa baktığımda çift sık iğne görüyorum ve buradaki boşluğa 1, aynı boşluğun içerisine dönerek çift sık iğnemi yapıyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda 3 tane tek sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Bu bizim saydığımızda 5. sıramız. 5 tane sıra benim için yeterli oldu. Dilerseniz aynı şekilde devam ettirebilirsiniz. Yani bir üst sıraya geldiğimizde hemen buradaki boşluğuma çift sık iğne yaparak bir üst sıranın başlangıcını yapıyorum. Burada bir çift 3 tek yapmıştık. Bir üst sıraya geldiğimizde bir çift 4 tek. Bir üst sıraya geldiğimizde bir çift 5 tek şeklinde. Her zaman tek sık iğne sayımızda artışlar oluyor. Şimdi ölçtüğümde bakın 14 santim ölçüsünde bir taban çalışmış olduk. Küçük bir çanta yapıyor olacağız beraber. Şimdi burada bir üst sıranın başlangıcını yapacağız. Nasıl yapıyorum? Buradaki boşluğa normalde çift sık iğne yaparak devam ediyorduk. Bir üst sıraya dönüşümü sağlayabilmek için bakın buradaki boşluğa değil, üzerinde şu başak şeklinde gözüken boşluklarımızın arka dalından tığımı geçirdim ve bir tane sık iğnemi yaparak üst sıraya geçişimi sağlamış oldum. Arka daldan tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yaptım ve hemen öncesine ilmek belirleyicimi takıyorum. Yandaki boşluğum bakın yine aynı şekilde arka dalından tığımı geçirip bir tane sık iğne, yandaki boşluğun arka dalına geldim, bir tane sık iğnemi yapıyorum.
Ve bu şekilde ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Burada ilmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Şimdi alttaki taban kısmında oluşturmuş olduğumuz tekniğin aynısını devamında da duvar kısmında da yani devam ettiriyor olacağız. O yüzden buradaki boşluğa herhangi bir batma işlemi yapmadan direkt bir tane sık iğne yaparak üst sıraya geçiş sağlamıştım ya. Bir sık iğne yaptığım noktadan boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi bir tık uzatıp bir tane sık iğne. Yandaki boşluğun bakın dibindeki noktadan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bu şekilde bir tane sık iğne yaparak başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Burada hemen birinci boşluğumdan tığımı geçiriyorum ve bir tane tek sık iğne yaparak bir üst sıranın başlangıcını yapmış oldum. Hemen buradaki sık iğnenin öncesine ilmek belirleyicimi takıyorum. Devamında her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıramı tamamladıktan sonra yine aynı işlemi yapıyor olacağım. Sık iğnenin dibindeki boşluğa batarak sık iğneler yapıyor olacağım. Bu hep bu şekilde devam ediyor ta ki istediğimiz çanta boyutuna ulaşana kadar. Sıra sonuna kadar geldim. Son sıramı da aynı şekilde gittikten sonra ilk boşluğumdan tığımı geçiriyorum. Şöyle ipimi bir tık esnetmem gerekiyor. İlk boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütme yaptım. Şimdi saydığımda bakın 2, 4, 6, 8 sıra boyunca giderek tamamlamış oldum. Burada dilerseniz bir sıra daha uzatma yapabilirsiniz. Bence yeterli uzunlukta çalışmış olduk. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütme. Yandaki boşluğa geldim. İlmek yürütme yaparak bitirmek tamamıyla isteğe bağlı. Bence görüntü olarak ağız kısmında daha güzel bir görüntü elde ediyoruz bu şekilde. O yüzden ben ilmek yürütmeler yaparak başlangıç noktama kadar devam ediyorum. İlmek yürütme yaparak sıra sonuna kadar geldim. Burada hemen birinci boşluğumdan tığımı arkadan öne doğru geçiriyorum ve buradaki ilmeğimi örgümün iç kısmına çekiyorum. Çünkü artık çantamızın gövde kısmını tamamlamış olduk. Ve içeride bir, iki tane zincir çekerek sağlamlaştırıyorum ve ipimi kestim. Daha sonrasında beraber astarlama yapıyor olacağız. İpimizi de aynı şekilde içeriden gizliyoruz. Çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk dediğim gibi. Burada sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. Bakın 13 santim kadar duvar kısmını örmüş olduk. Şimdi burada askıyı sabitleyelim istiyorum. Öncelikle askıyı nasıl sabitliyoruz? Aslında nasıl bir askı kullanıyorum? Yine askımı da saturdeobi.com'dan temin etmiştim. Çift halinde satılıyor. Normal aslında şu şekilde uçlarında olan askıdandı. Ben bunları çıkardım ve buraya sabitleme yapacağım. Yani bir tane askı satın aldığınızda iki tane çantanızda kullanabilirsiniz. Direkt bakın bu şekilde buradan dikerek sabitliyor olacağız. Hemen ipimi, iğnemi geçiriyorum. Öncelikle büyük halka boşluk kısmından, bu iç kısmından yani bir sabitleme yapalım. Devamında iğne ile dikerek sabitliyor olacağım. Hemen şöyle ipimi bir miktar kestim. Bakın bu şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle içeriden iğnemi boşluktan geçiriyorum. Tam taban kısmının üzerinden birinci sıramızdan başlangıç yaptım. Bakın askının içerisinden geçiriyorum. Daha sonrasında karşısında şöyle boşluktan içeriye iğnemi geçirdim. Bir kez daha. Bakın aynı noktadan çıkıyorum ve karşısındaki içerisinden geçiriyorum daha doğrusu.
karşısındaki boşluktan geriye çıktım. Şimdi bir üstteki boşluğa geldim. Yine geçiyoruz iç kısmından. Yani askıyı buraya sağlamlaştırıyoruz. Yine üstten geçiyorum eşit bir şekilde. İyice sağlamlaştırdıktan sonra artık ipimizi içeriden gizleyip kesiyoruz. Şimdi o kısım birazcık zorlayacağı için göstermiyorum. Bu şekilde sabitledikten sonra bakın burada arada dikiş işlemleri var zaten. Bu dikiş işlemlerinden bir dikme işlemi gerçekleştireceğiz. Yine aynı tondaki ipiyle. Şimdi tam karşılık gelen noktada ben buradan da bu askıyı sabitleyip geliyorum. Daha sonrasında astarlama işlemini beraber yapıyoruz. Şimdi askının sabitleme işlemini tamamlayıp geldikten sonra sıra geliyor astarlama işlemine. Astarlama birazcık akıl karıştırdığı için kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi ben astarımı tamamladım geldim. Bakın bu şekle getiriyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Birleştirmemiş haliyle size göstermek istiyorum. Buradaki şu iç kısmının ölçüsüne göre kumaşımızı kesiyoruz. Daha sonrasında şöyle bir hesaplama yapmanız gerekiyor. İkiye katlanacak şekilde ve bunu sadece ben iç kısmına değil de şu ağız kısmından bir dikme işlemi yaparak tamamlıyor olacağım. Bu şekilde ölçümüzü aldıktan sonra ikiye katladığımızda ne kadar görüntüde olsun istiyorsanız o şekilde bir kesme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi burada ölçümü hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Katlanmış haliyle çünkü dikme işlemi gerçekleştirdim. Bakın 15'e 15 tahmini 30 santim genişliğinde bir parçayı kestim. Daha sonrasında ne yapıyorum? Öncelikle şu kenar kısımlarının içe doğru kıvırmasını yapıp dikme işlemini gerçekleştirdim. Daha sonrasında iki parçamı birleştirdim. Bu kısımda. Ve en son ortada küçük bakın bir boşluk kalacak şekilde dikme işlemini gerçekleştirdim. Şu kısımlarda boşluklarım var. Buradan ipimizi yani şuradaki geçirmiş olduğum ipimi geçirerek büzdürme işlemi yapıyor olacağım. Bu şekilde yaptıktan sonra iki parçamı birleştiriyorum. Buradan dikiyorum ama bu kısmı dikme işlemini gerçekleştirmiyoruz. Daha sonra astarımız hazır. Astarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra bakın ortasından yine aynı şekilde ipimi geçirdim. Ön kısmını çevirdim. Tersi içeride kalacak şekilde. Şimdi buraya yerleştiriyoruz. Bakın buraya yerleştiriyorum. Tam ekrana sığmıyor. Bu uç kısımdan dikme işlemini gerçekleştirdiğim noktadan dönerek astarı çantama sabitleyip geliyorum. Astarın dikme işlemini tamamladım geldim ve bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Gayet sevimli, şirin ve şık bir çanta yapmış olduk. Ben çok beğendim. Dediğim gibi 3 tane renk çalıştım ben. Siz de kendinize uygun renk ile kolaylıkla çantalarınızı yapabilirsiniz. Çok kullanışlı, minnoş bir çanta oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.